Sevgili dostlar, herkese merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Rabbim inşallah sohbetin, muhabbetin vesilesi kılsın hepimizi. Yolculuklarımızı, madde ve mana yolculuğumuzu hayırlı eylesin. Mana yolculuğu dua anında olur, namaz anında olur. Belki bir ölçüde rüya anında olur. Allah Teala gözümüzü bir an kapattığımızda, çıktığımız yolculuğumuzda bunu vesile kılar. Yeter ki şu Rabbi ile buluşan kullardan olmak nasip olsun. Maddi yolculuklarda arabaya, otobüse, trene, uçağa binip çıktığımız yolculuklardır ama maddi, manevi her zaman ikisi bir aradadır. Yani bir tarafımızda Yaradan'a bağlıyızdır, bir tarafımızda da yaratılmışlara bağlıyızdır. Yaratılmış olan bütün mahlukatın içinde yaşadığı evren, uzay, boşluk, madde ve mana alemindeki bütün serencamın buluşma noktasıdır. Dolayısıyla bu dünyada biz başıboş yaratılmadık. Bu dünyada vazifeleri olan varlıklarız. Hiçbir zaman imtihansız bir dünya düşünmeyiniz. İmtihansız bir okul var mı? Okul hayatı? Yok. Hayat okulunda da imtihansız bir an yok. Neyle? Malla, mülkle, makamla, evlatla, kardeşle, anneyle babayla, zaman zaman evlatlarımızla mutlaka bir şekilde bir imtihandan geçiyoruz. Hepimiz birbirimizin imtihan vesilesiyiz. Yani yukarı doğru çıkış ya da aşağı doğru düşüş bahanesiyiz. Yani yukarı doğru çıkış vesilesi olmak kadar güzel bir şey yoktur. Peki bunun için ne yapabiliriz, ne yapmalıyız diye sorarsanız bunları biraz örneklendirebiliriz. Eğer başımızdan bir imtihan geçmiyorsa, Yaradan bizi unutmuş demektir. Çok iddialı bir söz ama imtihan varsa Allah Teala bizi hatırlıyor ve bizi kulluğunda, talebeliğinde kabul ediyor ki bize bu imtihanı gönderiyor. İmtihansız hayat hayal edenler öyle bir hayatın olmayacağını yakın geçmişinde mutlaka yaşadığı bir imtihanla fark etmiştir. Hepimiz birbirimizin vesilesiyiz. Doğar doğmaz bir şeyleri öğrenmiyoruz ki. Üniversitede hocalarımız, ilkokulda, ortaokulda, ortaöğretimde, lisede ve bütün alanlarda bize bir şeyleri zaman zaman dikte ederek, zaman zaman ses yükselterek, zaman zaman farklı tonlamalarla bize doğru bildiklerini en güzel şekilde aktarmaya çalıştılar. Allah hepsinden razı olsun. Tabii zaman ilerledikçe, hayat şartları geliştikçe, imkanlar değiştikçe insanoğlunun bakış felsefesi de değişiyor. Biz hayat denen bu yolculukta birbirimize muhtacız ve yaratılmışlar olarak birbirimize her an muhtaç olduğumuzu bizatihi yaşayarak zaten görüyoruz. Öyleyse Allah Teala bize hangi nimeti, ne niyetle, ne şekilde, ne zaman veriyorsa mutlaka onun bir karşılığı vardır. Onun bir vesilesi, onun bir bahanesi vardır. Elbette kadere bağlanmak, rağm olmak gerek. Fakat kader bir ölçüde insanın kendi eline verilmiştir. Yani bazıları diyor ki ne yapsak kaderimiz değişmez. Olur mu öyle şey? Kader gayrete aşıktır der büyükler. Öyleyse muvaffak olmak için vakıf olduğumuz alanlarda derinleşme yapmak lazım. İlkokulda öğrendiğimiz temel bilgiler çok önemliydi. Çünkü biz onun üzerine bina ekliyoruz. Çocukken elimizde öğrendiğimiz bilgiler çok önemliydi. Ahlak, edep, maneviyat, sohbet, dua, dinlemek, ikram etmek, misafir ağırlamak, bunlar basit gibi gözüken ama çok kıymetli şeylerdi. Aziz dostlar, bunları bilip bunları yok saymak demek hayata tutunamamak demektir. Evimizde aldığımız değerlere sahip çıkacağız ki Allah Teala yolculuğumuzu güzel eylesin. Hazreti Yusuf kuyuya atılmasaydı, zindana düşmeseydi sarayda bu kadar söz sahibi olabilecek miydi?
En altları yaşayan insanlar en yukarı çıktıklarında aşağıdakilerin hallerinden en iyi anlayanlar olurlar. Çünkü biliyordu Yusuf, rüyasında eğitimden geçiyordu. Gördükleriyle, yaşadıklarıyla da bir ölçüde imtihandan geçiyordu. Rabbim beni korudu, Rabbim beni beri kılmasaydı ben günaha düşerdim. Çünkü nefsim mutlaka kötülüğü emrederdi diyerek Rabbine olan şükranlığını ve onun bağışlayıcılığını ve koruyuculuğunu Rabbine ve tüm varlık alemine haykırarak söylemişti. O annesinden, babasından, kardeşlerinden uzak kalarak, yetim, öksüz, kimsesiz kalarak, bir ölçüde yardımsız kalarak en yüksek makamlara ermeyi bildi. Yusuf da bir insandı, vazifesi ağırdı. Peki bugünün Yusufları, sizler, bugünün Züleyhaları, sizler imtihanınızın farkında mısınız? Peygamber dahi olsa imtihandan geçtiğini gördük. O yüksek makamdaki şahsiyetlerin, Hazreti Süleyman'ın imtihanı, Hazreti Peygamber'in imtihanı, ne büyük imtihanlardan geçtiler. Aziz dostlar, imtihansız bir dünya yok. Onlar da kendilerinin imtihandan geçmeyeceğini zannetmişler. Peygamber olunca, bugün milletvekili, bakan olunca imtihan yok mu? Hani kıyaslamak için söylemedim. Daha büyük imtihanlar var. Çünkü milletin derdi onlarda, kendi ve ailevi dertleri de onlarda. Hal böyle olunca imtihanların şekli, şemali başka oluyor. Makam yükseldikçe imtihanlar da ağır oluyor. İsterken dikkatli istemek lazım. İmtihan dünyasında olduğumuzu her an bilmek lazım. Bilip de sınıfta kalmamak lazım. Peki bunun için ne yapmak lazım diye sorarsanız, sabır anahtarını elimizden çıkarmamamız lazım. Yani başımıza bir olay geliyor, bir bela geliyor, bir imtihan geliyor. Hemen imtihana bahane olan kişilere biz sarılıp onlarla hesaplaşmaya, onların başına bela olmaya, onların başına belalar açmaya gayret ediyoruz. Yapmayanınız var mı? Soruyorum, var mı Allah aşkına? Hocam sen yapıyor musun? İyiyim bu hususta Allah'ın izniyle. Ölmek gibi olmasın da gerçekten vuranı dahi bela okumadım. Aleyhimize konuşanların aleyhine konuşmamaya çalıştım. Çalıştık diyelim. Çalıştırdı Rabbim. Bir de hiçbir şekilde arkalarından kuyu kazmaya çalışma hareketine girişmedim. Peki ne oldu? Sonucunda galip biz olduk. Biz olduk çünkü onların hesabını gerçekten Hak Teala'ya bırakınca Allah Teala gereken işlemi onlar hakkında çoktan başlatmış oldu. Ve biz yapsak onları haddini bildiremezdik. Ama Allah Teala onlarla ilgili hesabı çok başka tahlil ettirdi. Allah iyilik yapanlardan olmayı nasip eylesin. İyilikte daim olmayı nasip eylesin. İyiliğin öncüsü olmayı nasip eylesin. Siz bu insanlarla ilgili bela açanlarla uğraşmadığınızda, hesabı Allah'a bıraktığınızda unutmayın, bu dünyada da onlarla ilgileniyor, ahirette de onlarla ilgileniyor. Hem vallahi hem billahi ilgileniyor. Yeter ki siz Yaradan'a işi havale ettikten sonra başka yerlere havale işlemlerine kalkışmayın. O zaman Allah Teala gücünüze güç katmaz, gücünüzden alır, karşı tarafı güçlendirir, siz zayıf kalırsınız. Yapmayın. Nasıl böyle kalabiliyorsunuz diye arkadaşlar. Kötü olmak daha ağır ya. Gece yatarken yatamazsın. Sabah kalkınca ağır kalkarsın. Bu yüklerle yatılıp bu yüklerle kalkılır mı? Tertemiz duygularla yatacaksın. Tertemiz duygularla kalkacaksın. Bazı insanlar görüyorum medyada. Kendimden başka kimseye güvenmiyorum diye. Çok büyük bir yük. Allah yardım etsin. Ben hem Yaradan'a hem yaratılmışlara güveniyorum. Her anlamda güveniyorum. Güvendikçe güvendiğim yerlerden hayır görüyorum. Ama güvencimi bir tarafa bırakıp onlardan şüphe etmeye başladığımda şüphe ettiğim şeyleri zaten yaşarım. Şüpheci ve şüpheli olmayın. Şüpheden yoksun, şüpheden ari, sevgi dolu olun. İç dünyanızı güzel tutun ki
Allah Teala sizi muvaffak kılsın. Aziz dostlar, böyle gönlümüze düşenleri konuşuyoruz. İnşallah hayırlara vesile oluyordur. Bugün en büyük dertlerden bir tanesi bu. Maalesef farkında olmadan birbirimizi üzüyoruz. Birbirimize yük oluyoruz. Birbirimizin arkasından konuşurken hem dostlukları bitiriyoruz hem de kendi gücümüzü alt üst ediyoruz. Yapmayın. Allah Teala kendisine güvenen kullarını, kullarına güvenen kullarını sever ve onlarla beraber güzel işler yapanları sever. Allah inşallah hayırla hizmet etmeyi nasip eylesin. Hepinize dua ediyorum. Kendime de dua ediyorum. Sizlerden de dua bekliyorum. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.